Hayatın anlamı nedir? 3000 yıllık soruya cevap arıyoruz. Herkese selam. Bugün tarihin en büyük sorularından birine dalacağız. Bu soruya sadece filozoflar değil, sabah işe gitmek istemeyen herkes kafa yormuştur. Platon'dan Sartre'a, Schopenhauer'dan Camus'a kadar herkesin bir fikri var. Kimisi iyiliği aramak diyor, kimisi haz peşinde koşmak diyor, kimisi de kahve içmeden bu soruya cevap veremem diyor. Hadi başlayalım. Birinci bölüm, anlam arayışının evrenselliği. Anlam arayışı, tarih boyunca her kültürde kendini göstermiş. Antik Yunan filozofları bu soruyu agorada tartışırken, Ortaçağ keşişleri manastırlarda, İslam alimleri medreselerde tartışmış. Günümüz insanları ise Instagram'da "sen en iyisine layıksın" temalı motivasyon postlarıyla cevap arıyor. Ama ortak nokta şu: İnsan, anlam arayan bir varlık. Anlam nedir sorusunu sorarak zaten felsefi bir yolculuğa çıkmış oluyoruz. Fakat bu yolculuk biraz karışık. Biraz Platon, biraz Heidegger, biraz da kaybolmuş kargo paketi gibi. İkinci bölüm, tarihsel temeller Sokrat, Platon ve Aristoteles. Sokrat'a göre hayatın anlamı, kendini bil. Bu adam, Atina sokaklarında insanlara "sen kendini biliyor musun?" diye sorarak felsefeyi sokak röportajına çevirmiştir. Aslında Sokrat'ın amacı, anlamı bulmaktan çok, bizi düşünmeye zorlamak. O kadar düşündürmüş ki sonunda onu idama mahkum etmişler. Fazla felsefe düşündürür, düşündürmekse bazen başa bela. Platon ise idealar dünyasına bir bilet al, hayatın anlamını bul diyor. Ona göre gerçek dünya gölgelerden ibaret. Bugünkü internet fenomenleri gibi. Yani kısaca bu dünyaya çok da bağlanmayın. Gerçek dünya başka bir yerde diyor. Aslında Matrix'in senaryosu ondan çalıntı. Haberiniz olsun. Aristoteles ise her şeyin bir amacı vardır. Taşın amacı yuvarlanmak, insanın amacı mutlu olmak diyerek eudaimonia kavramıyla ortaya çıkıyor. En yüksek iyi derken aslında gelişim ve erdemli bir hayat yaşamaktan bahsediyor. Yani Instagram'da vakit harcamak yerine kitap okuyun, spor yapın, anlamlı ilişkiler kurun. Gerçi Netflix maratonları nereye düşüyor, onu henüz netleştirmedi. Üçüncü bölüm, Stoacılar, Hedonistler ve Ortaçağ dinleri. Geldik Stoacılara. Kendini üzme, hayatın anlamı acıyı kabullenmektir diyorlar. Tam bir yaşam koçu tadında. Yani bir nevi duygusuzluk. Hani o pazartesi sabahı işe giderkenki yüz ifadesi. Stoacılar diyor ki, acıya direnç göster, hazza kapılma. Peki ya duygular? İşte ona gerek yok. Hedonistler ise hayatın anlamı hazdır diyerek Roma hamamlarında partiler düzenliyor. Günümüz influencerları gibi düşünebilirsiniz ama sponsorlu içerikler yerine daha çok şarap içiyorlar. Orta Çağ'da ise hayatın anlamı Tanrı'da bulunur fikri yaygınlaşıyor. Burada işler biraz değişiyor çünkü anlam arayışı bireysel olmaktan çıkıyor ve dini sistemlerle şekilleniyor. Yani filozoflar sorgulamayı sürdürse de Tanrı bilir diyerek son sözü din adamlarına bırakıyorlar. Yani bırakmayanlar da oluyor tabii ama başlarına kötü şeyler geliyor. Dördüncü bölüm, modern felsefe ve varoluşçuluk. 19 ve 20. yüzyıla geldiğimizde felsefe varoluşçuluk kavramını doğuruyor. Sartre, hayatın anlamı yoktur, sen yaratacaksın diyor. Camus ise evren saçma ama sen yaşamak zorundasın diyerek anlam arayışını absürt ilan ediyor. Heidegger diyor ki, otantik yaşa. Toplumun dayattığı şeyleri bırak. Kendi düşüncelerinle hareket et. Hani o herkes evleniyor diye ben de mi evlenmeliyim sorgusu var ya, işte o Heidegger'in ta kendisi. Ve tabii ki Nietzsche, Tanrı öldü diyerek bütün tartışmaları ateşe veriyor. Ama burada kastettiği şey Tanrı'nın literal olarak öldüğü değil, modern dünyada insanların artık eski dini anlamları yeterli bulmaması. Nietzsche, anlamı yeniden yaratmamız gerektiğini söylüyor. Adeta hayatın boş bir tuval olduğunu ve fırçanın bizim elimizde olduğunu hatırlatıyor.
5. Bölüm Viktor Frankl ve Anlam Terapisi. Viktor Frankl diyor ki, hayatın anlamı acılarımıza rağmen onu yaratmamızdadır. Kendisinin Holocaust'tan sağ çıkıp bu felsefeyi geliştirdiğini düşünürsek, söyledikleri oldukça güçlü. İnsan kendini aşarak anlam bulur, diyor. Yani bazen kişisel gelişim kitapları abartsa da bu sefer adam haklı olabilir. Logoterapinin yani anlam terapisinin gücü burada yatıyor. 6. Bölüm Günümüzde anlam arayışı. Günümüzde anlam arayışı nereye gidiyor? Kimimiz sosyal medyada, kimimiz işimizde, kimimiz ise kahve fincanlarının dibinde bir şeyler arıyoruz. Ama belki de bütün bu filozoflar bize aynı şeyi söylüyordu. Anlamı sen yaratacaksın. Belki koskoca evrenin bir anlamı yoktur ama sen kendi anlamını yaratabilirsin. Ve belki de bu video bile sana bu yolda küçük bir kıvılcım olmuştur. Umarım beyin yakan bu yolculuk hoşunuza gitmiştir. Felsefe sandığınızdan çok daha eğlenceli olabilir. Abone olmayı ve yorumlarda hayatın anlamı nedir sorusuna kendi cevabınızı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sorgulamaya devam edin ve bu kez kahvenizi biraz daha anlamlı için. Bir sonraki varoluşsal krizimizde görüşmek üzere.